Günaydın, günaydın, günaydınlar. Oo, herkes gitmiş bile. Şöyle bir kapsül otelde kalıyorum arkadaşlar. Direkt buradan başlatayım dedim. Japonya'da bu kapsül oteller oldukça meşhur. İçeride ses yapan bir tek ben varım. Umarım beni kovmazlar buradan şu anda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sağımda solumda her yerde kapsüller var şu anda. Bu kapsüllerin içerisinde kendinize özel alanınız oluyor. Şöyle bir göstereceğim şimdi. Şuradan ışığını açabiliyorsunuz bakın. İçeride aynanız var. Kendinize özel şurada bir ekranınız var. Şurada bir priziniz var ve şunu isterseniz kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Ve tamamen özel bir alan yaratıyor size bu olay. Benim kapsül şurası. Şöyle bir içeriye geçelim. Mezar gibi içerisi. Evet, benim durumlar bu şu anda. Burada şöyle bir ekranınız var. İsterseniz galiba müzik çalabiliyorsunuz. Radyo gibi bir şey. Hatta bakın televizyon kanalları diyor, alarm diyor. İşte bunları kullanabiliyor musunuz önceden? Ve şurada bir ekran var. Bu da televizyonmuş ama bunu galiba ses olmasın diye devre dışı bırakmışlar tamamen. Japonca çalışmıyor diye yazmışlar. Bu kağıdı ben kopardım bu arada. Normalde şuradan televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Burada ışığınız var. Şuradan galiba klima geliyordu. Tam emin değilim. Şöyle bir şuradan çıkalım da bu arada. Evet, kepengi indirdim. Şöyle bir şu odadan dışarı atalım kendimizi. İçerisi çok sessiz. Ses yapan bir ben varım yani. Burada ortak banyo tuvalet alanımız var. Şöyle terlikler bırakmışlar ama benim ayağım girmiyor bunlara. Benim 45 numara ayağım var. Bıraktıkları terliğe bakın. Ve akıllı tuvalet. Japonya'nın en güzel yanı. Şurada bir kontrol düğmeniz var hocam. Alttan suyun nasıl gelmesini istiyorsunuz, totonuzun ısınmasını mı istiyorsunuz, her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Bu akıllı tuvaletler Japonya'da çok meşhur, her yerde varlar. Buraya da bunları koymuşlar her yere. Bu arada temizlik yapılıyormuş, kolay gelsin abilere. Ve şöyle bir ortak alanımız var arkadaşlar. Bunun dışında aşağıda ayrıyeten bir yemek yeme alanı da var, sauna da var içeride. Bir sürü bir şey var. Bakın hemen burada bir tane otomat var. Artık çay kahve mi istiyorsunuz sabah, enerji içeceği mi istiyorsunuz, su mu istiyorsunuz? Her şey otelin içerisinde bile satılıyor. Ve sigara içmek için de şu alana gitmeniz gerekiyormuş. Sigara odaları Japonya'da hep ayrı yapılıyor. Şunu da göstereyim. Çöplerin içinde burada 5 ayrı kutu var. Şişesine göre, plastik mi, kağıt mı, tahta mı ona göre ayrı ayrı çöplere atıyorsunuz. Şuradan ayakkabılarımızı aldık ve dışarıya çıkalım. Ayakkabılarınızı direkt girişte bırakmanız gerekiyor. Aşağıda bir alan daha vardı. Böyle masaj koltuğu gibi koltuklar yapmışlar. Saunası var, işte sıcak termal suyu var falan. Zaten onunla meşhur bir yermiş. Ama burası bile bayağı pahalıydı hafta sonundan dolayı dostlar. Yapacak bir şey yok. Japonya'da hafta sonu geliyorsa buna katlanacaksınız ya da önceden hazırlanacaksınız mutlaka. Ben şu anda Japonya'nın 3. büyük şehri olan Osaka şehrindeyim dostlar. Dün buraya 11,5 hatta neredeyse 12 saatlik bir otobüs yolculuğuyla ulaştım. Her 2-3 saatte bir otobüs mola veriyordu. Her durduğumuzda böyle yarım saat 45 dakika falan duruyorduk. Değişik bir sistem varmış burada ama otobüs yolculuğunda deneyimlemiş oldum Japonya'da. Dün akşam Osaka şehrine ulaştım. Kapsül otelime yerleştim ve gecenin o tüm parlaklığıyla, gecenin o tüm güzelliğiyle etrafı gezdim. Bu şehir gerçekten geceleri inanılmaz güzel oluyor. Yani şu anda bulunduğum bölgesi geceleri bambaşka bir hal alıyor. Bu arada şöyle değişik bir otel gözüme çarptı. Sanki böyle Avrupa'dan fırlamış gibi değişik bir tasarım var bu şekilde. Şu anda biz Osaka'nın biraz daha arka sokaklarındayız. Ama bu şehrin arka sokakları da tıpkı Tokyo'da olduğu gibi gerçekten oldukça güzel. Bu arada ben arka sokaklar falan diyorum ama buralarda aslında geceleri bayağı hareketli oluyor. Galiba American Village diye geçiyor burası. Yani Amerikalıların köyü gibi bir adı var. Niye böyle bir ismi var açıkçası ben de bilmiyorum henüz. Çünkü daha şehre yeni vardım yani. Osaka'nın 2,7 milyonluk bir nüfusu var arkadaşlar.
sokak yemekleriyle inanılmaz meşhur bir şehirmiş burası. Dün gece bir geldim ben, etraf tıklım tıklım, her yerde insanlar sokak yemeklerini satın alıyorlar. Böyle bir saat sıralar falan bekliyorlar. Çok acayip bir ortam vardı burada. Ve gerçekten o şehrin gece görüntüsü çok hoşuma gitti. Zaten muhtemelen bir sonraki videoda bir gece hayatı videosu da izleyeceksiniz buradan. Gece hayatı ve gece yaşamı karışık olacak büyük ihtimalle. Şurada bir köprü gözüme çarptı. Bisikletli insanlar yine gidiyorlar bu arada. Japonya'ya geliyorsanız bisikletli insanları her yerde, bisikletleri her yerde görmeye hazır olacaksınız. Galiba buradan nehir geçiyor şu anda olduğumuz yerden ve şehri resmen ikiye bölüyor. Evet, şu kısım şehrin en turistik kısmı. Birazdan oraya doğru gideceğiz ve buradan da nehir önümüzden geçiyor. Evet, Osaka'ya, Japonya'nın 3. büyük şehrine hoş geldiniz dostlar. Osaka sokaklarını beraber keşfetmeye başlayalım. Hava kapalıydı, hatta yağmur gösteriyordu bugün. Sonunda güneş de çıktı. Günler sonra güneşli bir havayı yakaladık Japonya'da. Osaka macerası başlasın bakalım. Benim kaldığım sokağa geri döndüm. Keşfetmeye buradan başlayalım istiyorum. Galiba hemen burada sokağın başına bir Budist sunağı yapmışlar. Bunu Tayland'da çok fazla görüyorduk. Adaka diyorlar. Dualarda bulunuyorlar burada bu sunaklara. Bakın hatta şöyle yaktıkları tütsülerin izlerini de görebilirsiniz. İçeride Buda'nın bir sembolü, ufak heykelcik gibi bir şeyi var. Bunu ilk defa gördüm Japonya'da. Daha önce şehrin içerisinde hiç görmemiştim. Hemen şöyle devam edelim. Bu arada bu nedir abi? Tapınağın karşısında diyor ki Japon kızlarla eğlenmek ister misin? Masaj yaptırmak ister misin? Tapınak dedik, din dedik, Buda dedik, aydınlanma dedik. Karşısında hemen çıkan yazıya bak. Kulübümüzde kızlarla eğlenmek ister misin? Masaj yaptırmak ister misin? İlginç. Gerçekten ilginç. Şurada değişik kıyafetlerin satıldığını görüyorum. Biraz daha böyle hippie tarzı kıyafetler var bakın. Bu kıyafetleri Peru'da çok görüyordum ben. Orada hatta pançolar vardı. Bu tarz hippie kıyafetleri vardı. Onlara benziyor biraz. Hatta bakın şöyle göstereyim. Tam böyle hippie tarzı bir dükkan var burada. Burası galiba biraz daha alışveriş sokağı gibi bir yer. Yine bakın hemen yanda kıyafetler. Otomatlar zaten her yerde. Olmazsa olmazımız yani. Japonya'ya geldim diyorsanız her yerde göreceksiniz bu otomatları. Bu şehre dair dikkatimi çeken şey arkadaşlar tabelalar. Şu bayağı minyatür kalıyor ama bunun gibi o kadar çok tabela göreceğiz ki şehrin içerisinde şaşıracaksınız yani. Böyle çok değişik figürlerde ne bileyim enteresan tabelalar var şehrin içerisinde. 3 boyutlu kabartmalı falan çok acayip tabelalar var. Reklam olayını da aşmış yani Osaka. Yine bakın acayip kıyafetler. Pantolona baksanıza abi kim tasarladı bunu? Bakacağım şuna bir. Şu 100 dolardan daha fazla dostlar. 15.900 yenmiş. Gerçekten ilginç. Tişörtler de yine 3.000 yen, 5.000 yen diye gidiyor. Kıyafet olayı Japonya'da çok çılgın. Yani ayrı bir seviyede. Çok güzel şeyler de bulabiliyorsunuz. Böyle enteresan tasarımlar da bulabiliyorsunuz. Yine bir başka kıyafetçi. Çok çekmiyorum beni kovmasınlar diye. Çünkü her yerde yazıyor yani fotoğraf video yasak. Dedim kovulmayalım. O yüzden fazla abartmayayım. Şöyle bir devam edelim bakalım. Burada yine acayip tasarımlar karşıma çıktı. Şöyle zincirli falan değişik pantolonlar, tişörtler her yerde. Konnichiwa. Bakar mısınız abi şuna?
Gerçekten ilginç mağazalar var. Arigatou gozaimasu. Bu sokak boyunca belli ki bu kılık kıyafet olayı her yerde. İkinci el kıyafetler de çok yaygın zaten Japonya'da. Bambaşka bir sektör var burada resmen. Kıyafet deyince çok değişik dizaynları bulabiliyorsunuz ya. Sokaklar bu bölgede hep bu şekilde bu arada. Hani girdiğiniz birçok sokak, cadde bu şekilde. Enteresan yani, çok fazla araba da yok. Genelde yürüyenler ya da bisikletliler var. Hele bir de bugün günlerden hafta sonu cumartesi günü, ona rağmen sakin yani yine de sokaklar. Ve şu geldiğim yere bakar mısınız şu anda? Böyle üstü kapalı çarşı gibi, pazar gibi bir yerdeyim ama burası sokaktaki bir alışveriş merkezi aslında. Buranın altından geçtim ve karşımda şehrin en güzel, en merkezi noktası var şu anda. Dev ekranlar her yerde. O anime reklamları, ne bileyim birbirinden farklı reklamlar etrafımı sarmış durumda. Şu manzaraya bakar mısınız? Bu arada herkes ışığı bekliyor şu anda. Kimse geçmiyor. Karşı tarafın ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz ama herkes kurallara saygılı abi Japonya'da. Işık yandı ve kendimizi karşıya atıyoruz artık. Şehrin en güzel noktasını göreceksiniz dostlar. Burası ışıl ışıl bir yer. Özellikle dün akşam ben burayı görünce resmen büyülendim. Kalabalığa bakar mısınız bu arada? Günlerden cumartesi olunca her yer bu şekilde büyük ihtimalle şehirde. Tabi burası ayrı bir kalabalıktır. Yani Osaka'nın en işlek, en kalabalık noktasında olabiliriz. Hemen burada sağ tarafımda Osaka'nın sembolü olan bir reklam panosu var dostlar. Şöyle bir sokulmak istiyorum buraya. Önce bir manzaramızı göstereyim. İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar. Bir köprü daha var önümüzde. Bu köprüyü görmemiştim ben. Direkt nehri görürüz diye tahmin ediyordum ama pek öyle olmadı. Neyse, çok da bozuntuya vermeyelim. Hemen şurada hocam Glico firmasının bir reklamını görüyorsunuz. Bu reklam panosu en az Osaka kadar meşhur, hatta Osaka'dan bile meşhur bir nokta. 1922 yılında kurulmuş bu firma ve 1935'ten beri burada bir reklam panosu var. Bir maratoncuya benziyor görüyorsunuz ve zafer pozu veriyor. Sizce bu firma ne firması? Öncelikle bir soruyorum. Cevabını vereyim ardından da. Bu firma bir şekerleme firması dostlar. Bir abur cubur firması. Zamanında bu firma ilk kurulduğunda ilk ürünü karamel şekerlemesiymiş dostlar ve sloganı da bu ürünle 300 metre koşabilirsinizmiş. Yani ürünün verdiği enerjiyi vurguluyorlarmış. O yüzden de buraya böyle bir reklam panosu yapmışlar ve bugün Osaka'nın en meşhur noktası olmuş burası. Zaten etrafımı görüyorsunuz yani. Şuraya bakar mısınız abi? Bu arada şu ana kadar buranın ışıltılı yüzünü gösterdim. Ancak tüm bunların yanında benim içimi daha da ışıldatan, beni daha da iyi hissettiren bir şey gördüm burada. Japonlar eylem yapıyorlar dostlar. Gördüğünüz üzere Filistin eylemi. Stop Genocide, Free Gazze Netanyahu diye yazmışlar. Filistin'deki aslında katliama değiniyorlar, soykırıma değiniyorlar. Japonlar da sessiz kalmıyor. Onlar da sesini yükseltmeye çalışıyorlar bu katliam karşısında. Tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor aslında ve birçok yerde insanlar gözünü yumuyorlar bu katliama. Ama Japonya'da bile sokaklarda eylem yapılıyor. Burada topladıkları tüm paranın da Gazze'ye gönderileceğini yazmışlar. Helal olsun diyorum yani. Ne diyeyim?
Katliam bitsin diye haykırıyorlar burada. Biz bir yandan normal bir şekilde hayatımıza devam ederken bir yanda bebekler uykularında öldürülüyor. Bir yanda hastaneler, ambulanslar bombalanıyor. Yüzlerce, yüz binlerce insan sakat bırakılıyor, öldürülüyor ve katlediliyor. Bakın burada yüz binlerce insan fotoğraf çekiyor, anın tadını çıkartıyor. Bir kesim de sesini yükseltmeye çalışıyor, uğraşıyor. Ben de onların sesini duyurmak istedim dostlar. Yani ne denir bu durumda gerçekten bilmiyorum. Olabildiğince hepimizin sesini çıkartması gerekiyor. Bu bir din çatışması değil, bir ırk çatışması değil. Bu insanlığın bir sorunu bugün. Bunlarla canınızı sıkmak istemiyorum. Biliyorum buraya eğlenmek için, bir gezi videosu izlemek için geldiniz. Bu videoyu belki de bu yüzden açtınız ama tüm insanlığın bir sorunu var burada ve bunu da bence ortak bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Benim burada gezeceğim yerlerden, size göstereceğim şeylerden hepsinden daha önemli bir şey var aslında. O da orada insanlığın katledilmesi. Bu bence insanlığın bir sorunu. 2025 yılında halen daha böyle şeylerin yaşanmıyor olması lazım en azından. Neyse, bu konuya da değinmek istedim. Kaldığımız yerden şehri keşfetmeye devam edelim. Kaldığımız yerden Osaka'yı görmeye devam edelim. Şimdi bu bir önümdeki köprünün oraya geldim dostlar. Tam nehrin kıyısındayız şu anda. Az önce hayal ettiğim gibi en yakından dedim göstereyim size bu reklam panosunu. Osaka şehrinin sembol panosunu en yakından detaylarıyla bir inceleyelim istedim. Bu arada burada şu görmüş olduğunuz teknelerle tur yapabiliyorsunuz. Bu galiba bir temizleme teknesi falan, bu ne bilmiyorum ama şu teknelerle bu kanal üzerinden, nehir üzerinden şehrin bayağı böyle diğer ucuna doğru devam edebiliyorsunuz. Bakın hatta tekne hemen altımızdan geçiyor şu anda. Şimdi şöyle bir ilerleyelim istiyorum. Şu reklam panolarının altından, ışıl ışıl sokaklardan bir etrafı keşfedelim. Sonrasındaysa şu nehrin kenarından bir yürüyüş yapalım istiyorum. Çünkü şurada çok acayip bir dönme dolap var. Onun olayını tam çözemedim ben. Bir mağazanın dışına yapmışlar. Ama bayağı ilginç duruyor dostlar. Bir böyle gezeceğiz bakalım buraları. Japonya'ya dair en sevdiğim şey olabilir ya. Şu reklam panoları. Yani şehrin havasını tamamen değiştiren şeyler. Tabelalar, reklam panoları bu ülkede gerçekten çok hoşuma gidiyor. 2025 diyor. Expo 2025 yazısı var. Bilmiyorum Expo 2025 ne? Şöyle bir yengeç sembolü var bakın burada. Restoranın dışına şöyle devasa bir tabela yapmışlar. Çok gerçekçi. Galiba burada bir yerde artık yengeç bacağı mı diyeyim ne bir şey satıyorlar. Yengeçli suşiler falan da satılıyor galiba. Şöyle göstereyim bakın. Bu yengeçin kollarını kızartıp galiba tabaklara koyuyorlar bu şekilde. Hatta şurada maketleri de varmış bu yemeklerin. Şöyle bir göstereceğim bakın. Birebir maketlerini biliyorsunuz Japonya'da bu şekilde bırakıyorlar sürekli restoranların dışına. Şu reklam panosuna bakar mısınız bu arada? Çok iyi ya. Bu da Meiji firmasına ait bir reklam panosuymuş. Ülkede her şey böyle bir şirinlik katmışlar. Ne bileyim bir dekorasyon, kendilerine özgü bir şey katmışlar. Ya Japonya gerçekten bu konuda aşmış arkadaşlar. Bakın şurada mesela bir balık heykeli mi diyeyim artık, tabelası mı diyeyim, ondan var. Burada yine bakın değişik bir şey yapmışlar. Bu sokak Dotonbori olarak geçiyormuş. Bu arada yine ilginç bir şey gördüm.
Ne diyeyim, samuray heykelim bu da artık. Restoranın sembolü. Hemen sağ tarafa da restoranın içerisinde satılan ürünlerin maketini bırakmışlar yine. Bu arada burada da varmış bu ürünlerin maketi. İnanılmaz fotojenik yerler ya. Bu sokak gerçekten artık farklı bir seviye. Yani aşmış ya, şu dekorasyon olayında bambaşka bir seviyeye gelmişler resmen. Bu arada şu az önce göstermiş olduğum yer bir gyoza dükkanıymış. Yani Japon mantısı satıyorlarmış. Şurada sushi satıyorlar zannedersem. Dotonbori diye yazıyor. Yanlış söylemişim az önce. Dotonbori'ymiş buranın adı bu arada. Gerçekten çok başarılı bir yer ya. Japonya'nın sembol noktalarından bir tanesindeyiz şu anda. Yani sadece Osaka değil, tüm Japonya'nın sembol noktalarından bir tanesi burası resmen. Burada çok fazla sayıda sokak yemeği satılıyor dostlar ve takoyaki diye bir sokak yemeği var. Aslında şu toplar, yani içerisinde ahtapot olan ne diyeyim hamur topları. Şöyle de bir göstereceğim, bakın. Bir tane bir denemek istiyorum buradan şimdi. Herkes elinde bundan yiyor burada bir yerlerde. Ben de bir tane alıp bir deneyim istiyorum. Bu arada bakın, müzik açıldı ve şu heykelimsi figür hareket ediyor şu anda. Elleriyle önündeki bataryayı çalmaya başladı resmen bir anda. Çok iyi ya. Şimdi buradan takoyaki alacağım. Az önce göstermiş olduğum o toplardan. Buraya böyle bir makine bırakmışlar ve ödemenizi buradan gerçekleştiriyorsunuz. İngilizcesi, galiba Japoncası, Çincesi, şurada da Korecesi bırakmışlar. Bayraklar da varmış bu arada. Şimdi şöyle seçiyorum ben. Sonrasında şu 1000 yenimizi makineye atıyoruz. Evet, şöyle para üstümü verdi. Buradan sıra numaramı verdi. Bu sıra numarasını da buradakilere vereceğim. Japonya'da her şey bu şekilde halloluyor. Arigatou gozaimasu. Şöyle aldık bakın hızlıca. Üzerine galiba kızartılmış soğan döküyorlardı bunun ama bayağı talaş gibi duruyor ya bu. Canım çıktı ama sonunda bir boşluk buldum yani. Şunu yiyebileceğim bir yer buldum. O kadar kalabalık ki anlatamam. Cumartesi günü buralar kalabalıktan patlıyor yani. Arkadan millet bana gülüyor deli gibi. Ne gülüyorsunuz? Siz de TikTok çekiyorsunuz işte sokakta. Şöyle bir göstereyim. İçerisinde ahtapot var bunun ve dışında kızartılmış soğan olması lazım. En azından ben öyle biliyorum. Talaş gibi böyle koydular. Üzerine soslarını döktüler. Bir tadına bakacağım ama çok sıcak oluyor bunlar ilk çıktığında. İnşallah soğumuştur yani, yanmam. Hocam şöyle. Oo. Sıcak. Aşırı sıcak. Ahtapotu buldum. Şu kadarcık hata. Şu kadarcık ahtapot varmış içinde. Abi güzel. Güzel. Ama böyle peynirli ahtapotlu hamur kızartması gibi geliyor bana. Ki öyle de zaten. Hani oğlum boğazıma durdu lan. Boğazımda kaldı. Hakaret olarak kabul etti Japonya bunu. Hamur kızartması dedim, boğazıma durdu resmen. Ya hani peynirli böyle ahtapotlu hamur kızartması gibi geliyor bana. Güzel mi? Güzel. Yenir mi? Yenir ama her yerde bundan satılıyor ve millet çok fazla sıra bekliyor bunun için. Bu arada 6 tanesi 880 yendi. Aslında bayağı pahalı. Dün buraya gelirken yol üzerinde 6 tanesini 500 yen almıştım. Ama tabii tüm ülkenin en turistik ve sokak yemeğinin çok fazla satıldığı yerlerden birinde olunca
Normal fiyat yani. Yine 5-6 dolar falan yapıyor. Güzel. Gelirseniz deneyin ama aşırı da beklentiye girmeyin böyle. Bence güzel. Ben seviyorum ama dediğim gibi beklentinizi çok da yükseltmeyin. Yandım bu arada. Vallahi yandım. Dilimle damağım birleşti şu anda var ya. Çok sıcak. Susuzluktan öldüm şu an var ya. Sıcak ve çok yağlı. Tadı iyiydi ama susuzluktan gideceğim neredeyse. Bir kendime geldim yemin ediyorum. Çok yağlı abi. Evet, yemeğimizi yedik. Suyumuzu içtik. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yine bakın burada kızgın bir şefin ilginç bir dediğim tabelası var. Şehir çok güzel ya. Michelin yıldızlı bir restoran varmış bu arada şurada. 2016, 2017 ve 2018'de burada Kyoto ve Osaka'da Michelin yıldızı kazanmış zannedersem. Buradaysa Wagyu eti satan yerler var. Hello. Yakitori Wagyu ikara desu ka? Is it chicken or? Just chicken. Ah, chicken, okay. Bu tavukmuş. Dedim ben de bu ne biçim et? 1500'e, 2000'e hatta 1000'e bile Wagyu etinden deneyebiliyorsunuz burada. Arigatou gozaimasu. İnsanlar biraz daha sıcaklar bu arada kameraya falan. Bakın direkt ineği asmışlar burada. Resmen kocaman danayı restoranın üzerine asmışlar. Burası da yine bir Wagyu eti restorantıymış. Hatta şöyle fotoğraf çekilebileceğiniz bir alan bile yapmışlar restoranın önüne. Şöyle bir yerde bile yani tüm ülkenin en turistik yerlerinden bir tanesinde bile ülkenin en iyi etlerinden bir tanesini 20 dolara falan yiyebiliyorsunuz. Daha aşağıya da var 15 dolara 10 dolara da var ama 20 dolara muhtemelen güzel kaliteli bir et yersiniz burada. Japonya'da bence gıda fiyatları uygun yani. Yeme içme o kadar pahalı değil. Geldiğimden beri hep söylüyorum bunu. Yeme içme yönünden fiyatlar gerçekten baya normal yani. Hatta birçok ülke buradan çok daha pahalıdır. Türkiye bile bence buradan çok daha pahalıdır. Japonya'da ne pahalı derseniz konaklama pahalı. Bunun dışında ulaşım çok pahalı. Hele ki o Shinkansen dediğimiz aşırı hızlı saatte 600 kilometre hıza ulaşan trenlere bineceğim diyorsanız kafadan bir 100 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Tokyo'dan buraya Shinkansen'le de gelebiliyorsunuz ama fiyatlar 110 dolardan başlıyordu ben baktığımda. Bir tık daha yüksek yani. Otobüs bileti ise 44 dolardı dostlar. Yani arada %60'lık falan bir fiyat farkı vardı. Hello. Arigatou gozaimasu. Ne kadar güler yüzlü ya. Japonya'da bu kadar güler yüzlü Japon göremezsiniz yani. Hele ki kameraya karşı. Abla valla çok güler yüzlüydü. Ben buranın bu kadar sokak yemekleri cenneti olduğunu bilseydim sokak yemekleri videosunu burada çekerdim herhalde. Ama olsun Tokyo'da çok acayip şeyler yedik. Seneye daha güzel versiyonunu Wagyu etleriyle falan burada yaparız artık. Seneye diyorum ama bir daha Japonya'ya ne zaman gelirsem tabii. Gerçekten sokak yemekleri açısından tam bir cennetmiş yani burası. Osaka'nın böyle olduğunu bilmiyordum. Sokak yemeklerini duymuştum ama ya gerçekten ayrı bir seviyedeler. Bu arada şöyle bir makine gördüm bakın. Yengeç kolları yakalıyorsunuz makinede. Oyuncağını yapmışlar bunun. Galiba bastığınızda bu kollar hareket ediyor. Kaç yen diye bakıyorum. Galiba 100 yen karşılığında oynayabiliyorsunuz. İlginç yani. Şöyle pazar gibi bir yerden bir içeriye gireceğim şimdi. Değişik Japonca yazılar var. Bir şuraya atalım kendimizi bakalım. Şehrin içerisinde çok fazla bu şekilde pazar tarzı yerler var dostlar. Hatta şu anda bazı dükkanların kapalı olduğunu görüyorum. Anladığım kadarıyla bazıları gece açıyorlar. Büyük ihtimalle akşam 6'dan 7'den sonra tam böyle kalabalık olduğu saatlerde. Farklı ülkelerin mutfaklarını da deneyebiliyorsunuz galiba burada. İşte Kore yazıyor, Malezya yazıyor, Tayland yazıyor. Mutfak bölmüşler sanki burayı.
Burada da çubukta patates satıyorlarmış. Şöyle hatta maketini bırakmışlar. Türkiye'de de vardır bu herhalde. Bu şekilde çubuğu açıyorlar patatesi kabuğuyla beraber. Kızartıyorlar şurada arkada. Galiba bir Kore restoranı burası, tam anlamadım. K-pop reklamı gibi bir şey vardı az önce oranın üzerinde. Şu olaya bakın şimdi. Adam burada oyun salonunun içerisinde dans ediyor. Herkes de onu videoya çekiyor. Çok iyi olay ya. Herkesin karşısında nasıl dans ediyor adam, bakar mısınız? Bir alkış koptu bu arada az önce adam dans etmeyi bitirince. Devasa bir oyun salonu dostlar burası. Ama bayağı büyük, yani şu ana kadar gördüklerimin büyük çoğunluğundan daha büyük bir yere benziyor. Çok fazla girdik buralara. Yani her videoda gösterdim neredeyse. O yüzden çok da tekrara düşmek istemiyorum. Sadece şundan bahsedeyim. Burada şu ürünler dönerken galiba çubukla alttan vuruyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz ve şunları düşürmeye uğraşıyorsunuz. Birisi bu arada oyuncağı yakaladı galiba arkada. Japonya'da şu oyun salonlarına ben bayıldım ama çok para kaybediyorsunuz yani. Ben geldiğimden beri bayağı bir para kaybettim buralarda. Bakın yakalamaya çalışıyorlar. Ben bu ülkede yaşasam oyun bağımlısı olabilirim ya. Sürekli söylüyorum bunu. Gerçekten şu Atari salonları, oyun salonları falan çok ayrı bir seviyede Japonya'da. Şöyle bir ana caddeye ulaştım bu arada. Kalabalığın içerisinden tekrardan bir karşıya atalım kendimizi. Japonya özellikle bu mevsimde bayağı yağış alıyor ve yılın belli dönemlerinde çok ciddi yağmur yağıyor. Belli ki bu yüzden Osaka şehrinde belli bölgelerin bayağı üstünü kapatmışlar. Yani şehrin merkezindeyken bir anda kendinizi bu şekilde üstü kapalı alanlarda bulabiliyorsunuz. Bu arada yine bir anime reklamı. Kartlarını falan satıyorlar ve animeden sahneleri gösteriyorlar. Japonya'da olay bu. Burası da kasino. Daha önce videolarında göstermiştim. Bu yerlerden Japonya'nın her şehrinde, her noktasında sık sık görüyorsunuz. Bildiğiniz kasino var Japonya'da ama farklı bir şekilde kurallara uydurulmuş bir kasino sistemi var. Arkadaşlar yanlışlıkla kumarhaneye girdim ben. Şöyle slotlardan oynuyor millet. Galiba 5-10 yenle oynanıyor ama her yerde. Oğlum çok değişik bir yer lan burası. Ben nereye girdim az önce öyle? Abi ben nereye girdim? Retro oyun salonu sandım ben burayı. Dedim bir gireyim, burada Atari falan oynarım belki. Street Fighter falan vardır. Bir girdim kasino. İnsanların önünde böyle o kadar çok bozuk para vardı ki resmen böyle ayrı bir kapla falan gelmişler. Doluyla böyle avuç avuç bozuk paralar vardı. O makinenin de galiba kendine özel bir bozuk parası gibi, coin'i gibi bir şeyi vardı. Çok ilginç bir ortamdı ya içerisi. Tam Japonya'da kumarhaneler var diyordum. İstemeden kumarhaneye girdim resmen. Ama içeriye girdikten sonra bile olayı çözemedim ben. Ne zaman ki insanların önünde böyle deste deste bozuk paraları gördüm, o zaman olayı çözdüm. Bu arada şansımıza yağmur başladı. Şu an bayağı çiselemeye başladı. Şurada galiba bir maid cafe var. Diyor ki büyü fantazisi. Öyle bir şey yazıyor dışarıda. Bakın bu şekilde insanları içeriye çekiyorlar. Bilmiyorum bunlar normal kafeler mi? Galiba normal kafe. Hatta menü fiyatlarını bile bırakmışlar buraya. Bu olay Japonya'da çok meşhur. Hem kafe konsepti hem de bar konsepti var biliyorsunuz. Anime kızlar dışarıda bekliyor ve sizi
içeriye davet ediyorlar. Olay bu yani. Olmazsa olmazımız reklam kamyonu, reklam tırı daha doğrusu şehri geziyor. Bildiğiniz buranın Akihabara'sına gelmişim. İkinci el telefonlar, elektronikler satılıyor. Daha önce Tokyo'da, Akihabara'da her yerdeydi bu olay ve detaylı bir şekilde fiyatları, her şeyi göstermiştim. Yine Akihabara'ya benzer bir şekilde bakın. Burada müşteri çekiyorlar mekanlara. Ama her yerde sokak boyunca bekliyorlar ya. Daha güpegündüz. İlginç. Japonya'nın her şehrinde, her bölgesinde göreceğiz resmen bu olayı. Ve şu anda hava yağmurlu arkadaşlar. Buna rağmen yani yağmurun altında bekliyorlar. O kadar böyle aman aman bir yağmur yok ama yani yine de tuhaf ya. Maksimum 20-25 yaşında duruyor burada bekleyen kızlar. Bunlar sizi kafeye davet ediyorlar ve sonrasında büyük ihtimalle size onlar içeride servis yapıyor veyahut içeride çalışanlar servis yapıyordur direkt. Bu şekilde sadece anime kartları satan dükkanlar var. Sadece animelerden kartlar satıyorlar. Genelde Pokemon kartları zannedersem ama bir sürü farklı anime de var. Yani bunların çoğunu ben hiç bilmiyorum bile. İnsanlar burada bunları koleksiyonluk olarak alıyorlar. Bakın mesela 5300 yene bile satılan kart var. 90 yene de satılan kart var. Tüm mağaza bu kartları satıyor. Dünyada başka hiçbir yerde göremezsiniz herhalde. Bakın şu 100 yen, bir üstündeki 2500 yen. Şurada 1800 yene bir kart var. 1500 yen 10 dolar yapıyor şu anda. Ve 5800 yene bile kart satılıyordu ya. Gerçekten çok ilginç. Bakın yine devasa bir kart dükkanı. Olay şu. Şimdi insanlar bu kartları alıyorlar. Bugün bu kartın fiyatı atıyorum 1000 yen ama bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra ya da 5-6 sene sonra bu kartın fiyatı oluyor atıyorum 5000 yen, 10.000 yen. Çünkü insanlar bu kartları koleksiyon olarak saklamak istiyor. Japonya'ya geliyorsanız bu anime çılgınlığını her yerde göreceksiniz yani. Şu mağazalarda her yerde karşınıza çıkacak. Mağazanın dışı tamamen bu reklamlarla kaplı. İçeride yine kartlar, anime ürünleri satılıyor. Ama hiç girmeyeceğim buralara çünkü daha öncesinde fazla gösterdim yani bu tarz mağazaları. Evet, Osaka'nın anime sokağı da böyle bir yerdi. Anime ürünleri, reklamları, ne bileyim anime kızlar, kafeler falan. Böyle enteresan, ilginç bir yer yani. Bakın şu bina komple bu maid kafelerdenmiş. Dışarıda da reklamını yapmışlar. Şurada içeride galiba alkollü içecekler satıyorlar. Hatta şöyle göstereyim. Barmen direkt bu şekilde oturuyor gibi içeride ve alkolünüzü bu şekilde hazırlıyor. İlginç bir konsept. Bu karşımdaki binanın Cumhurbaşkanlığı konutu falan olduğunu düşünebilirsiniz ama sadece buranın metro istasyonu aslında. Daha doğrusu tren istasyonu. Shinkansenlerle vesaire geldiğinizde bu durakta iniyorsunuz anladığım kadarıyla. Osaka'nın en merkezi istasyonu burası ve etrafımızda alışveriş merkezleriyle böyle çok büyük bir meydanla çevrili. Aslında videoya başladığımız yere de çok yakın bir konumda yer alıyormuş burası. Tam böyle o gezdiğimiz alanın ortasında, kalbinde yer alan bir nokta. Yani Shinkansen'le gelmek buraya aslında aşırı derecede mantıklı. Direkt çünkü şehrin kalbinde inebiliyorsunuz. Buranın içerisi aynı zamanda bir alışveriş merkezi zannedersem. Ya hızlı tren olayında Japonya aşmış. 2027 yılında magnet trenlere geçecekler artık. Yani tamamen
havada duran trenler aslında. Manyetik bir sistemle hareket eden trenler devreye girecek burada ve çok büyük hızlara ulaşacak bu trenler. Belki de Tokyo ile Osaka'nın arası 1,5 saate, 1 saate falan inecek yani. Şöyle enteresan bir bina var yine önümüzde. Hemen buradan da başladığımız noktaya gidebiliyormuşuz. Bu sokaklarda ilerleyeceğim bakalım şimdi. Edion Namba Main Store are now providing luggage. Şöyle üstü kapalı alışveriş merkezi tarzı bir yerin içerisine girdim ben yine. Çünkü yağmur başladı dışarıda. Görüyorsunuz zaten içerisi tıklım tıklım yani. Bütün kalabalık şu anda buraya geliyor. Burada bakın tax free hediyelik eşya mağazaları var. Japonya'da herhangi bir ürün aldığınızda onun direkt vergi iadesini de alabiliyorsunuz. Bakın mesela burada vergisiz fiyatı yazıyor. Altında da vergili fiyatı yazıyor. Turistseniz ürün aldığınız her yerde anında size vergi iadesini de veriyorlar. Ve buralarda aklınıza gelebilecek her şey satılıyor. Yelpazeler bile var şurada. Ne bileyim değişik bakın böyle Japonya desenli alışveriş poşetleri var. Şurada katana kılıçları satıyorlar bakın. Bayağı kılıç yani ve 21 bin yenmiş şu. Ne yapıyor derseniz 120-130 dolar gibi bir şey yapıyor galiba. Japonya'ya dair aklınıza gelebilecek her şey var resmen buralarda. Ben şunlara bayılıyorum. Gelmişken şundan bir tane alıp gidebilirsiniz yani. Bakar mısınız nasıl sallanıyor geleneksel kimonolarıyla. Şuna bak. O sokaklardaki restoranların sembolü ahtapotlardan satıyorlar böyle. Aa, iki taraflıymış bu arada. Çok iyi ya. Bu mağazaları sürekli geziyorum ben geldiğimden beri. Bir göstereyim dedim ya, en azından kısa da olsa. Her yerde bunlardan var çünkü. Bir yerde iki yerde olsa tamam deyip geçeceğim de her yerde var ya. Arkadaşlar ben bir anda kendimi alışverişte buldum. Japonya'da alışveriş gerçekten çok çok ucuz. Şöyle bir yer gördüm. Aa, burada müzik yokmuş. İçeride ben de video çektim bol bol gösteremem diye. Fiyatlara bakın şimdi. Bunlar bu arada daha pahalı olanları. Şu ayakkabılar 80 dolar falan yapıyor zannedersem. Ve ben içeriden 40 dolara çok güzel bir ayakkabı aldım. Hatta buraya görüntüsünü bırakacağım. Çok yoğun müzik sesi olduğundan içeride fazla gösteremedim. Ya gerçekten mükemmel ayakkabılar var ve fiyatlar aşırı ucuz. Bakın şöyle göstereceğim. Şu ayakkabı yalnızca 8.000 yen. Tabii ki bu vergiyi düştükten sonraki fiyat. Pasaportunuzu veriyorsunuz ve vergiyi düşüyorlar. Fiyat inanılmaz aşağıya iniyor. 8.000 yen 50 dolar yapıyor dostlar yaklaşık olarak. Şu ayakkabı yine 50 dolar. Şurada yine 50-60 dolara ayakkabılar var. Bakın bu kısımdaki ayakkabılarsa 40 dolarmış. Benim aldığım ayakkabı gibi. Şurada görmüş olduğunuz her ayakkabı 40 dolar dostlar. İçeride çekmiş olduğum görüntüleri buraya bırakacağım ben konuşurken. Çok güzel ayakkabılar vardı ve fiyatlar gerçekten aşırı uygundu. Yani 40 dolara, 50 dolara, 60 dolara mükemmel ayakkabılar vardı. 15.000 yeni 100 dolar olarak hesaplayabilirsiniz dostlar kabaca. Buna göre de fiyat hesabınızı yapabilirsiniz. Maalesef içeride çok yüksek müzik sesi olduğundan görüntü çekemedim. Bayağıdır ayakkabı ihtiyacım vardı ve şu çok güzel denk geldi. Japonya alışveriş konusunda kesinlikle aşmış bir ülke. Yani burası bambaşka bir yer arkadaşlar. Alışveriş istiyorsanız buraya gelin. Bu arada burası gezmeye başladığımız nokta. Hemen bu noktadan içeriye girdiğinizde şu pazarın içerisinde Ebisu Bashi Sushi pazarında bol bol göreceksiniz bunlardan. Şu başladığımız noktanın kalabalığına bakar mısınız şimdi? Evet, bu tarafı görmemiştik. Bu tarafı gezmemiştik. Dedim bu tarafı da bir göstereyim videoyu bitirmeden. Şurada tekne turu yapmayı çok istiyorum. Venedik işine baksın yani. Bakın insanlara el sallıyorlar.
Herkes mutlu. Şöyle bir nehrin kıyısına indik şu anda. Gerçekten burada bot yolculuğu muhteşem bir deneyim olur dostlar sizin için. Belki bir sonraki videoda yaparız. Bunu da göstermiş olurum buraya kadar gelmişken. Fiyatlarını da öğreniriz. Bu videoda biraz daha buralara giriş yaptık. Osaka şehrine bir giriş yapalım istedim. Size bu ışıltılı şehri olabildiğince en azından merkezi noktasını bu şehrin göstermeye çalıştım. Nehir kıyısı bu arada çok güzel ya. Şu mekanlara bakar mısınız? Grafitiler, mekanların dizaynı, her şey çok güzel. Şurası bir barmış bakın. İnsanlar biralarını içiyorlar. Açık havada yemeklerini yiyorlar. Yani şöyle yerlerde oturup buranın tadını çıkartabilirsiniz. Yine sokak yemeği satıcıları var. Ve şu olay çok farklı ya. Şunu bir yapmak istiyorum ama bu nasıl yapılıyor tam emin değilim. Ya da çalışıyor mu bu şey tam bilmiyorum. Değişik bir dönme dolap yapmışlar buraya. Mağazanın yeri anladığım kadarıyla galiba içeriden bir yerden biliyorsunuz ve şu kapsüller dönüyor dostlar. Şu anda durmuş durumda, dönmüyor ama dün gece dönüyordu en azından. Değişik böyle ilginç bir şey yapmışlar yani mağazanın dışına. Yine tekne turları gidiyor bakın. Welcome to Osaka, Dotonbori diye yazıyor önünde. Evet, biz de Osaka'ya hoş geldik dostlar. Osaka şehrine de bir giriş yapmış olduk. Vaktimin çok büyük çoğunluğunu Tokyo'da harcadım. Ve bunun için pişman değilim. Ama eğer ki bir gün olur da bir daha Japonya'ya gelirsem Osaka'ya da uzunca bir vakit ayırmak isterim yani. Ülkede çok fazla gezilecek yer var. Gerçekten Japonya gezilmesi, görülmesi gereken bir ülke. Ben şu ana kadar çok keyif aldım açıkçası. Ve Osaka'nın da şu olayına bayıldım. Ahşap bir köprünün üzerinden artık videomuzu burada kapatmak istiyorum dostlar. Buraya kadar bence güzel bir video oldu. Osaka şehrini olabildiğince gezdirmeye çalıştım size. Umarım siz de Osaka şehrini beğenmişsinizdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi elimden geldiğince, olabildiğince buraları yansıtmaya çalıştım. Sonraki videolarda Osaka'nın daha farklı yerlerine gideceğiz. Osaka Kalesi'ne, buranın tapınaklarına gideceğiz. Ardından Kyoto şehrini keşfetmeye çalışacağız. Son günlerimi yaşıyorum Japonya'da. Artık son 5-6 günüm kaldı ama bol bol video çekmeye çalışacağım buralardan dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Japonya'dan, Osaka'dan selamlar. Görüşmek üzere.